kroket tadında bazlamalar hazırlıyorum sizler için. Patatesli tarifler istemişsiniz. Patates kroket tadında minik bazlamalar hazırlayacağım sizler için. Neler var? 5 tane haşlanmış patatesimiz var burada. 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 100 gram kaşar peyniri, tuz, pul biber ve karabiber. Son derece kolay. Her evde bulunan malzemelerle birlikte hazırlanıyor. Önce haşlanmış ve soğutulmuş olan patateslerin kabuklarını soymaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Patatesleri rendeliyoruz. Çünkü yorumlar geliyor. Oktay Usta, patatesler sıcak mı, ılık mı, soğuk mu diye. Patates tamamen soğuk. Orta boy patatesleri kabuklarını soydum. Şimdi karıştırma kabının içerisine alıyorum. Kahvaltılık olacak. 5 çayında da efendim faydalanabilirsiniz. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuz veriyorum. Bir çay kaşığı şöyle pul biber ya da toz kırmızı biber. Biraz karabiber ekliyorum buraya. İstediğiniz baharatlardan da koyabilirsiniz. Şimdi burada kıvam bağlayıcı olarak patatese nişasta veriyoruz. 3 yemek kaşığı da buğday ya da mısır nişastası. Hangisi varsa olur. Eldeki ve evdeki imkanlarla hazırlayabileceğiniz kahvaltılık patates kroket bazlama şeklinde olacak inşallah. Lütfen takipte kalın. Patates kroket harcımızdan şöyle limon büyüklüğünde kopardık kıymetli takipçilerim. İçerisine artı bir yumurta sarısı ilave ettim. Elimizi ıslatıyoruz. Islatıyor ve şöyle önce bir yuvarlıyorum. Sonra ıslatıp hemen şöyle şıp 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 usulü uğraştım. Evet bakın avuç içerisinde açıldıktan sonra içerisine hemen rendelenmiş kaşar peyniri. İsterseniz beyaz peynir de olur. Yöresel peynirlerden de olur. Şöyle bakın uçlardan gel. Şurada ucu birleştiriyorum. Kapatmamız gerekiyor. Evet şimdi parmak uçlarıyla hemen şurada birleştiriyorum. Canım sevgiyle birleşip ve kaynaşır mısın? Birleşiyor ve kaynaşıyor. Sonrasında hemen şöyle ters çeviriyorum. Tekrar yuvarlıyorum. Sürekli elimizi ıslatmamız lazım. Son bir daha kontrol ediyorum. Açılan bir yer var mı diye. Bakıyoruz yok. Gayet başarılı. Hemen şöyle tekrar yuvarlıyorum. Minik bazlama şeklinde bakın. Mini bazlama modelinde efendim bu şekilde yapıyor. Yağlı kağıda alıyorum. İsterseniz vaktiniz varsa buzdolabına koyun. Buzdolabında beklesin. Ondan sonra canınız istediğiniz zaman çıkartıp kızartabilirsiniz. Kahvaltılık kroket tadında bazlamalar diyoruz. Şimdi hemen pişirme bölümüne geçiyorum. Pişireceğimiz geniş bir tava ya da elektrikli tavalar da olur. Eldeki ve evdeki imkanlardan yararlanabilirsiniz. Tavamızı hemen yağladık. Yağladıktan sonra şimdi pişirme bölümüne geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle hazırlanmış olan çok özür dilerim. Buradaki çok önemli bir ayrıntıyı atlamışım. Şurayı yağlı kağıdı yağlamaya unutmuşuz. Orası önemli kıymetli takipçilerim. Lütfen bu bölümü yağlı kağıdı yağlamanızı tavsiye ederim. Ben sadece ıslatmış oldum. Biraz zorlaştırdı ama çok da zorluk yok. Daha kolaylık olsun diye söylüyorum. Yağlı kağıdı yağlıyorsunuz. Şöyle elinizin ucuna ters çeviriyorsunuz ve pişirme aparatının içerisine alıyor. Çayı demleyebilirsiniz. Bazlamalar geliyor. Kroket tadında. Bazlama kroketlerimiz iki tarafı da kızarıyorlar. Çok güzel oldular. Görüyor musunuz kıymetli takipçilerim?
Bakayım bu da nasıl olmuş. İki tarafını da böyle güzelce kızartıyorum. Kızarmış olsunlar. Kahvaltı sofrasında, 5 çayında sizler için efendim özenle hazırlanmış bir kahvaltılık tarif hazırladım. Demleyin çayı, sevdiklerinizi daha fazla bekletmeyin. Buyurun sofraya. Afiyet bal şeker olsun. Kıvamını ve doku testini yapıyorum sizler için. Hoşça kalın.